Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Güler. Bugün sizinle beraber neredeyiz? Rize'deyiz. Rize Kalesi'nden yayınımıza başladık ve bugün Rize'nin güzel yerlerine gidip sizlere Rize merkezi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi olduğum yer bir kale. Şöyle kalede arkadaşlar arka tarafları görüyorsunuz. Kalenin bir tarafı çay bahçesiyle dolu, tepelerle. Diğer tarafı Rize şehir merkezi. İşte Rize'nin Seyir Tepesi'nden görünümü. Bu kale ta Justinian döneminden kalma bir yapı arkadaşlar. Yani belli bir kısmı sonradan eklense de o döneme dayanıyor. Çok eski bir kale. Rize'nin muhteşem görüntüsünü ayaklarınızın altında hissediyorsunuz. Kalenin arkadaşlar orta kısmına bakın. Top falan görüyoruz. Bu Cenevizler döneminde de kullanılmış bir kale. Hem iç hem de dış kısmı var. Burası kalenin iç kısmı arkadaşlar. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Şimdi kaleden iniyorum. Nereye gideceğiz? Çay çarşısına gidecekmişiz. Şimdi Rize'nin alt tarafına iniyoruz. Bakın böyle yokuştan bayağı iniyoruz arkadaşlar. Hava şansıma çok iyi. Normalde yağmur falan bayağı yağıyormuş. Ama şansıma bugün hava iyi. Kızlar da bana eşlik edecek. Bugün Rize gezimde. Rizeliler. Şöyle iniyoruz. Arkadaşlar şu an Rize çay bardağının önüne geldik. Sosyal medyadan hepimiz burayı görmüşüzdür. Burası Rize'nin merkezinde olan bir yapı. Bazı mimarlık ofisleri burayı çok eleştiriyor. Gerek olmadığını düşünüyorlar. İç kısmında ise olan Rize ile ilgili sergilerin bulunduğu katlar var. Ve en üst katı ise Seyir Tepesi olarak Rize'nin manzarasını gören bir yer arkadaşlar. Bardağın hemen yan tarafında arkadaşlar şöyle çayları satan çay çarşısı var. Şimdi içine gireceğiz ama şurayı da göstermek istiyorum bakın. Şurada turizm noktaları var. Buraya gelen turistlerin nerelere gideceği ile alakalı sefer yapacakları bir alan arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu çarşıda arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Burası bir Serender diye geçiyormuş yöresel ad olarak. Ta 1800'lerden kalma bir şeymiş, bir aile. Buraya bağışlamış Rize'ye gelen turistler görsünler diye. Yöresel adı da Serender arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir şey. Çay bardağının arkadaşlar çevresi bu şekilde bakın. Hep böyle çay satılan ofisler var. Arka taraf sahile çıkıyor. Şöyle. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar şu an tepeye çıktık. Çıkacağız yani. Tepe değil mi? Şöyle bakın. Ama en tepeye çıkacağız. Ya burası Rize şimdi. Neden İstanbul var acaba? Neyse yukarıya çıkalım. Bakalım Rize'nin manzarasına. Şu an Seyir Tepesi'nin üzerindeyiz. Çay bardağının içinde olduğumuz için birazcık sıcak. Ama güzel arkadaşlar. 5 lirayla çıktık. Öğrenciler 5 lira, normal insanlar 10 lira. Böyle Rize'nin manzarasını gördüğümüz 360 derece bir alan. Gelirseniz Rize'ye gelmişken çıkın derim. Ama keşke buraya bir Rize falan yazsalarmış. Güzel olurmuş diye düşündüm. Biraz bakalım bu katta ne sergileri varmış. Asansörle direkt çünkü en yukarıya çıkarıyor sizi. Ben buna az önce ne gerek var dedim İstanbul. Çay içiyormuş, onu gösteriyor. Buradan çıktık arkadaşlar, meydana gideceğiz. Bakın kızlar bana ne almış. Şöyle Rize'nin. Bunun bir adı var mı? Keşan. Keşan. Keşan'ın bunun büyüğü. Evet Ha, evet. Keşan. Yani keşan omuzlara atılıyor. Bunu ufaltmışlar hediye manasında. Öyle bir şey arkadaşlar. Şurası meydan arkadaşlar. Şöyle çevresi bu şekilde. Her yerde Tayyip amcanın fotoğrafı. Rizeli ya.
Bakın hemen arkamda bir tane 15 Temmuz anıtı var. Bundan önce burada Atatürk büstü varmış, kaldırmışlar. Biraz olaylı bir kaldırma olmuş yerleri dediğine göre. Bakın benim meydanda genel olarak yaşlı dedeler falan var. Şu an birazcık bakıyorlar arkadaşlar. Burası Rize Meydan. Tam merkezi nokta. Bakın burada da Rize görüntüsünü alabileceğimiz bir Rize yazısı. Şöyle şurası meydan arkadaşlar. Hemen meydanın karşısında şöyle fotoğraf çekebileceğimiz bir alan var. Göstereyim. Şurası da Şeyh Camii. Çok eski bir camiymiş. Arkadaşlar burası tarihi Rize Çarşısı. Rizelilerin Kuyumcular Çarşısı dediği, Kuyumcular Sokak dediği bir çarşı. Şimdi içeri gireceğiz. Koleti deniyor. Aynen. Ne, muhlama mı? Muhlama aynen. Yani onlardan kullanıyorlar. Şöyle. Kuyumcular Çarşısı diyorlar ama birazcık daha kıyafet var sanki giriş kısmında. İleride demek ki kuyumcular var. Birazcık kalabalık arkadaşlar bugün. Pazar olduğundan dolayı kuyumcular kapalı ve normal pazar açmışlar böyle seyyar satıcılar falan. O yüzden birazcık kalabalık. Şöyle çıktık arkadaşlar pazarda. Sokaklar bu şekilde. Bakın. Şöyle bir yere geldik. Bakın bayağı tepe. Mahalleymiş burası ama şehirden bayağı uzak bakın. Doğal halde bırakılmış. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar bakın kızların hediye ettiği şeyi de taktım. Keşan. Bunu da taktım. Manzarayı göstermek istiyorum çünkü gerçekten mükemmel görünüyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir tepe. Yüksek kesimlere kar yağmış. Gerçekten mükemmel görünüyor. Bakın. Her zaman diyorum yine telefondaki görüntü asla gördüğümle aynı değil arkadaşlar. Buranın pidesi meşhur, pide yiyeceğim o yüzden. Ve girelim bakalım. Arkadaşlar yemek olarak şunu istedik. Karadeniz pidesi. Çok meşhurmuş. Yöresel beşik. Evet, yöresel beşik. Bunları işte kampadan yapıyorlar meşe ağacından. Bunları çocukları işte bağlayıp onları ellerini kullanıp bağlıyorlar. Bunlar böyle işte. Yaylada falan. Yok, köyde de işte benim de vardı. Köyde de yapıyorlar. Ama şu an daha fazla bir kalmadı bunlardan. Anladım. Gittiğimiz her şehir birbirinin kopyası gibi. Sanki daha önce buralara gelmiş de hiç kaybolmayacakmış hissi yaşıyorsunuz. Tabii Rize'de diğer şehirler gibi. Şu an ara sokaklardayım. Bakın size tarzını göstereyim ara sokakların. Böyle. Şöyle. Orada vallahi peşin. Arkada deniz. Sokaklar bu şekilde arkadaşlar. Rize sokağı. Rize'nin meşhur duruşuymuş. Bakın dayılar falan hep bu şekilde duruyorlarmış. Vay be. Bu da Ziraat Camisi'ymiş. Şimdi oraya gideceğiz. Burası sanırım. Çay içeceğiz değil mi orada? Evet. Ha, Ziraat Çay Bahçesi'nde çay keyfi yapacağız. Ama şu yokuşu nasıl çıkacağız bilemiyorum. Şuna da gidebiliriz. Şuraya. Rize'nin meşhur portakal. Rize portakalı. Arkadaşlar şu an Botanik Park'a geldik. Burası Botanik Ziraat Çay Bahçesi diye geçiyor. Çaykur dediğimiz çay markası var ya, o böyle bir park yapmış arkadaşlar. Burada farklı farklı bitkilerin örnekleri var. Mükemmel derecede güzel kokuyor. Hissetmenizi çok isterdim. Keşke böyle telefon çıkarsalar ya, böyle kokuyu hissedebileceğimiz. Her neyse. Şimdi burada farklı farklı bitkilerin örnekleri var ve bu örneklerin yanında bir de bunların bilgileri yazıyor. Ne işe yaradığı falan. Şimdi size göstermek istiyorum birkaç tanesini en azından. Şeye bakın mesela, bunlar hep bilgi arkadaşlar. Şurada sarı alacalı
Japon tafların diye bir bitki varmış ve ne işe yaradığını, ne olduğunu bize açıklıyor. Farklı farklı bitkileri getirip koymuşlar. Mesela burada farklı bir tane bitki var. Manolyaymış. Bakın. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar bayağı yamaç yaylalar falan. Ama çok güzel ya. Yani biz tamamıyla yaylalara çıkamadık. Çünkü arkadaşlar kar ve soğuk olduğu için çay toplama sezonu değil. Bu yüzden sadece buradan gösterebiliyorum. Ama bir gün yazın yolumuz düşerse buralara, o zaman sizinle beraber buralarda çay toplarız. Parkın hemen az ilerisinde böyle bir çay bahçesi var arkadaşlar. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Çayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Buradaki yerli arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman buradaki çaylar yani nasıl, ne işlemle bizim önümüze geliyor denildiğinde kesinlikle zaten buradan direkt alıp içemiyoruz. Çünkü bunun bir işlem görmesi gerekiyor. Fabrikadan hiç kimse bu çayı içemiyor arkadaşlar. Buradaki asıl iyi çayları falan hep yurt dışına gönderiyorlarmış. Biz yine ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye devam ki yani. Ne yapacaksın, adamlar euro veriyor diye onlara gönderiyorlar işte. Arkadaşlar maalesef. Bakın bunlar hep çay arkadaşlar. Ve ben bunları bir bakın arkadaşlar. Dışarıda görsem ya limon ağacı sanırım. Şimşire falan da benziyor yandan. Ve bakın arkadaşlar. Şu an buradan çıkmam lazım. Şey görüyor musunuz? Bu şekildeler. Böyle bunları yazın bıçakla arkadaşlar topluyorlar. Sonra fabrikaya gönderiyorlar. Temizlenmesi ve bizim önümüze siyah çay olarak gelebilmesi için. Bu da Rize'mizin çay bahçesi arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz ileridekilerin tümü çay bahçesi. Overthink it, baby.